Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir torba çanta çalışacağız. Her zamanki gibi ipim çile halinde satılan kağıt iplerden kese kağıdı rengini kullanıyorum. Tığım 3 milim, bu sefer 3 milim tığla çalışacağım bu çantayı örerken. Örnek kısmında örneklerimin böyle daha açıkçası sıkı sıkı olmasını istedim. Yani görüntü olarak böyle kocaman kocaman değil de daha çıtı pıtı olsun istedim. O yüzden 3 milim tığı tercih ettim. O yüzden tabanı başından sonuna kadar bu çantayı 3 milim tığla öreceğim. Ne yaptım? Kaç sırayla başladım? Hemen onlardan bahsedeyim. 29 tane zincir çektim. Bir tane de yükseklik için zincirimi çekip tabanımı örmeye başladım. Yani başlangıçta toplamda 30 zincir çekmiş olduk. 12 sıra ördüm. 12 sıra ördüm. Toplamda 27 santime 13,5 santimlik bir taban elde etmiş oldum bu çantada. Dediğim gibi siz 3,5 milim kullanırsanız daha çabuk, yani daha az sırada ulaşabilirsiniz bu ölçülere. Burada önemli olan nokta, tekrar söylüyorum, ölçüler. Yani bundan daha küçük olmasın çantanız. Bu minimum ölçünüz bu olsun. Bir tık daha büyük olabilir. Yani 30'a kadar, eni de böyle 14-15'e kadar yolu vardır bu çantalarda. Ama daha büyüğü biraz fazla bavul gibi kocaman olabilir. O yüzden buna dikkat edelim. Her zamanki gibi en son şu görmüş olduğunuz köşe arttırması üçlünün orta noktasına da örüp burada ipimi artık kestim, kopardım. Buradan sonrasını iğneyle yapacağız, göstereceğim. Örneğimiz 4'ün katlarına kuruluyor. Şu anda tam 148 tane ilmeğim var. Yani 148 tane ilmekte 4'ün katı olduğu için tam tamına denk gelmiş oluyor. Hemen nasıl kapatacağız çantamızın tabanımızın ağzını, onu göstereceğim. Bu arada tabanı bitirdikten sonra mutlaka tersinden bir ütülüyorum. Yani yüzünden basmıyorum da şu arka kısmından şöyle bir ütülüyorum tabanımızı. Şöyle iğnemi geçirdim. Bakın gösteriyorum şimdi. Şu üçlünün ortasındaki son ördüğüm, görüyorsunuz, sık iğne. Şimdi bu da onun üçlünün sonuncusu. Eğer ben şimdi buna batarsam, yani buraya bir ilmek kaydırma yaparsam göz arttırmış olurum. Çünkü bu araya bir göz daha gelmiş olur. O zaman 149 göze çıkarım. Bunu istemiyorum. Göz sayımın değişmesini istemiyorum. O zaman ne yapıyordum? Bunu atlıyorum. Bunun yanındaki sık iğnenin tepesinden şu şekilde giriyorum. Şu şekilde girdim. Çekiyorum. Yani yaptığım aslında ilmek kaydırma bir alttaki gözün tam üstüne gelmiş olacak. Böylece göz sayım değişmeyecek. Bakın ipin çıktığı yeri görüyorsunuz. Tam şuradaki ilmeğin ortasından. İpin çıktığı yerden tekrardan geri giriyorum aşağıya doğru. Şimdi şunu güzelce bir uzak bir yere gittiğimiz için biraz uzadı. Onu topladım. Şimdi ne yapıyorum? İpimi herhangi bir yerden önce bir sıkıştırıyorum. Şöyle bir sıkıştırdım. Artık yataydan sık iğnelerimin arasından ilerliyorum ve böylece ne yapmış oldum? İpimi görünmeyecek şekilde gizlemiş oldum. Hem de sağlamlaştırmış oldum. Çıkartıyorum. Bakın artık kalan ipimi de kestim. Bu şekilde düzgün bir tabanımız oldu. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Açıkçası videolarımı izlemiyordum. Şunu fark ettim. Hiç Instagram adresimden bahsetmiyorum. Instagram adresimin açıklamalar kısmında var ama herkesin açıklamaları okumadığını biliyorum. Instagram adresimde aynı isimle, Aryalarla Tasarım'la Instagram'da çok daha büyük bir kitlem var. Çok daha fazla çanta modelim var. Orayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda örerken takıldığınız noktalar oluyor. Bir yerde kalıyorsunuz. Benimkisi şöyle oldu, şöyle. Hani mesela o zaman çok net bir şekilde cevap veremiyorum. Evet, belli ihtimaller dahilinde cevap veriyorum. Ama Instagram'dan fotoğrafıyla beraber atarsanız bana çok daha rahat yardımcı olabilirim dedikten sonra hemen çantamızı örmeye başlıyoruz.
Dediğim gibi 4'ün katları şeklinde olacak bu çantamız ve herhangi bir şekilde artık arttırma falan yapmayacağım. Şöyle herhangi bir yerden başlayalım. Çantamızın şöyle bir kenar ortasından başlayalım. Her zamanki gibi bakın, orta noktasını, yani şu gördüğünüz gibi şöyle orta hizadan başladım. Bu sefer yalnız batarken arka lopla beraber batıyorum. Yani şöyle göstereyim başka bir yerden. Mesela şu görüyorsunuz, şu bir tane tek kanadına batıyorduk ya. Bunu tek başına değil de şu arkasındakiyle birlikte alacağız bu sefer. Bunu yapmamın sebebi de şu. İçine şimdi çift fıstık yapacağım için şu delik çok büyüyor, çok açılıyor. Onun önüne geçmek için bu şekilde bir yol izleyeceğim. Şimdi ipimi görüyorsunuz arkada. Şöyle ön tarafa doğru ipimi çektim ve sıkıştırdım. Bir zincirle sıkıştırdım. Yine bir zincir çekiyorum. 2 tane oldu. İpimi arttım. Aynı yere tekrardan girdim. İkisini bir çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane var. Tekrardan arttım. Aynı yere tekrar girdim. Yine görüyorsunuz ikisini bir çıkarttım. Tığımın üstünde 3 tane var. Bu ilk sefer için böyle oluyor. Zincirle başladığımız için. Üçünü bir topluyorum ve şimdi bu zincirle başladığımız için bunun bir tepe noktası yok. Yani tepe şurada zincir olmuş oluyor. Onu istemiyorum. O fıstık bozulmasın. Bu sadece ilk sırada bakın bunun tepesine bir tane tepe noktası oluşturuyorum bu şekilde. Zincir çekip. Şimdi araya 2 tane zincir çekeceğim. 2 tane zincir çektim. İpimi yine arttım. Aynı deliğin içine tekrardan giriyorum. Uzattım. İkisini çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane var. Arttım. Girdim. Uzattım yine. İkisini bir çektim. Tığımın üstünde 3 tane var. Yine arttım. Girdim. İkisini bir çıkarttım. Şimdi tığımın üstünde artık 4 tane var. Burada 4'ünü birden toplamış oldum. Yani şöyle düşünün. Bir tane bunun tepesinde var. 2 tane arada var. Bir tane de bunun tepesinde var. Toplam 4 göz olmuş oluyor. Bu 4 gözün birincisini kullandığımız için burada araya 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum. Yine bakın dördüncünün arka lobuyla beraber gireceğim buraya. Ama önce ne yapıyorum? İpimi bir kere arttım. Girdim buraya. İkisini çıkarttım. Bir saniye, tel çekti. İkisini bir çıkarttım. Tığımda 2 tane var. Arttım. Girdim. Aynı yere tekrar girdim. İkisini çıkarttım. Yine arttım. Aynı yere tekrar girdim. İkisini bir çıkartıyorum şimdi. Tığımın üzerinde 4 tane var. 4'ünü birden bu şekilde topladım. Şurada bakın ilk başta şey yapmamışım. Bakın şurada kocaman bir delik oluştu. Gördünüz mü? Bunu söküyorum. Bunu göstermek için yaptım. Şu 4'ünü topladığımızda eğer bunu sıkı bırakmazsak eğer o boşluğu orada yaşarız. O yüzden buranın sıkı olması lazım. Bunu unutmuyoruz. Uzattım, çektim. Uzattım, çektim. Uzattım, çektim. Hepsini birlikte topladım. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. Aynı yere tekrar gireceğiz şimdi. Aynı yerin içine bir fıstık daha yapıyorum. Uzattım. İkisini bir çıkarttım. Arttım. Yine aynı yere giriyorum. Uzattım. İkisini bir çıkarttım. Tığımın üstüne 3 tane var. Devam ediyorum. Yine arttım. Aynı yere tekrar giriyorum. Bu ilk sırada böyle zincir içine girdiğimiz için sonrasında üst sıralarda artık boşluklara gireceğimiz için işimiz kolay olacak. Yine ikisine bir battım. Tığımın üstünde 4 tane var. Bakın 4'ünü birden topladım. Bu şekilde görüyorsunuz küçük fıstıklarımız olmuş oluyor. Yine başlıyorum.
arttım. 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncüye girdim. Uzattım bakın. Çıkartmadım. İkisi tığımda kaldı. Arttım. Aynı yere tekrar giriyorum. Uzattım, çıkarttım. Arttım. Aynı yere tekrar giriyorum. İkisini bir çıkarttım. Tığımın üstünde 4 tane var. Tel çekmişiz yine. Düzeltelim. Evet. Dördünü birden topladım. Araya 1, 2 zincirimi çektim. Şimdi aynı yere tekrardan giriyorum. Dilerseniz çift renklendirme yapabilirsiniz bu çantada. Size kalmış bir durum. Yani bir sırasını hasır, bir sırasını başka renk vesaire yapabilirsiniz. Ben ama tek renk olarak gideceğim. Çünkü biz rengi ağız kısmında işlemelerinde ve dediğim gibi püsküllerinde sap işlemesinde kullanacağız zaten. Görüyorsunuz bu şekilde küçük böyle V'lerimiz oluşmuş oluyor fıstıktan. Son kez gösteriyorum. Artık sıra sonuna kadar örüp geleceğiz. 1, 2, 3 taneyi bıraktım. Dördüncüsüne girdim. İkisini çıkarttım, arttım. Aynı yere bir daha girdim. İkisini bir çıkarttım. Yine arttım. Aynı yere bir daha giriyorum. 2 loba birden girdiğimiz için biraz delik küçük oluyor. Hepsini bir topladım. Araya 1, 2 zincirimi çekiyorum. Bakın şöyle döneceğiz artık burada. Bakın yine aynı şey oldu. Buna lütfen dikkat edin. Bak köşe olduğu için biraz uzamış. Uzayınca ne oldu? Altında gördüğünüz gibi şu delik oluştu. Bu güzel bir görüntü vermiyor. Buna dikkat edelim. Bunu yapabilmem için, toplayabilmem için en baştan bu aradaki şu uzunluğu götürebilmek için başa dönmem gerekiyor. Bu dediğim gibi sonraki sıralarda olmaz çok fazla. Çünkü kasma yapmayacağı için. Ama ilk sırada oturturken şöyle şu şekilde yaklaştırın batarken ya da tam tersi şöyle içe kıvırın. Oradaki o boşluk oluşmasın ki o koca delik orada hoş durmuyor çünkü. Bakın tekrar ikisi bir aldım. Batıyorum aynı yere. İkisi bir aldım. Şimdi dördünü bir topluyorum. Ve şimdi o koca deliği bu şekilde yok etmiş olduk. Araya bir, iki tane zincirimi çektim. Geldim aynı deliğin içine tekrardan. İkisini çektim, arttım. Bir daha girdim. Tekrar ikisini çektim. Tığımın üstünde 3 tane var. Yine girdim. Yine çektim. Çıkarttım ikisini. Artık tığımın üstünde bakın 4 tane var. Dördünü birden topluyorum. Bu şekilde fıstıklarımızı yapıp gelelim sıra sonuna kadar. Sıra sonunda artık nasıl birleşeceğiz ve üst sıraya nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik sıra başına. Burada direkt şunu yapacağız. Şu orta kısma, boşluğa direkt burada ilmek kaydırmasıyla geçiyoruz. Sonrasında başlıyoruz. 1, 2 zincirimi çektim. Aynı şekilde buraya da fıstıklarımıza başlıyoruz. Bakın yine arttım. İkisini çektim. Üçü birden birleştirdim. Araya 1, 2 zincirimi çektim. Çıktım. Yine ikisini çıkarttım. Arttım. Bakın tığımın üstünde 2 tane var. Yine girdim. 2 tane çektim. Tığımın üstünde 3 tane var. Yine arttım. Görüyorsunuz. İkisini çektim. Tığımın üstünde 4 tane var. Dördünü birden topladım. Bu şekilde artık işimiz çok kolaylaştı. Gördünüz mü? Artık deliğimiz geniş. Tekrar yine söylüyorum, unutmayın. Şu fıstıktan çıktıktan sonra bunu mutlaka
ne yapıyorsunuz? Bakın bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Sonrasında arttık. Geçtik yan tarafa. 2 çıkarttık. Bir daha arttık. Çıkarttım. Yine ikisini çıkarttım. Bir daha arttım. Yine ikisini çıkarttım. Tığımın üstünde 4 tane var. 4'ünü birden topladım. Bakın şunların arasında o koca boşlukların oluşmaması için dediğim gibi burayı sıkı yapıyorsunuz. Yine araya 2 tane zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine tekrardan 2 arttım. Çıkarttım. Yine ikisini bir aldım. Bakın tığımın üstünde 3 tane var. Yine arttım. Yine aynı yere girdim. İkisini çıkarttım. Tığımın üstünde 4 tane var. 4'ünü birden topladım. Artık hep bu mantıkla gidecek. Sıra sonuna gelecek. Yine ilmek kaydırmayla boşluğa gireceksiniz. Hep artık şu boşlukların, zincir boşluklarının içine yapacağız örneklerimizi. Bu şekilde 25 santim olana kadar örüyoruz. 25 santim olduktan sonra artık ağız kısmı, işleme kısmı, sap kısmı, bu kısımları artık başka videonun içinden birleştirerek ekleyeceğim. Çünkü diğer çantamın detaylarıyla aynı. O yüzden hani montaj kısmında da bir farklılık hissedebilirsiniz. Finalde bitmiş halini tekrar göstereceğim. Yani ağız işlemesini, ağız kısmının sık iğne kısmını, işleme kısmını ve sap kısmını başka bir çanta üzerinde görmüş olacaksınız. Finalde hepsinin bu örnek üzerine birleşimiyle tekrardan bir araya getireceğim. 25 santim örnek yapacağız, unutmayın. 5 santim ağız kısmı oluyor. Toplam 30 santim olacak çantamız. Hemen tamamlıyoruz. Geliyoruz. 25 santim örneği ördüm. Sonrasında o 25 santimin üzerine, örneğin üzerine koymuş olduğumuz şu her sırada koyduğumuz sık iğneyi koydum. Onun üzerine 4 sıra daha sık iğne ördüm. Yani toplamda burada 5 sıra sık iğnem olmuş oldu işlemeyi yapabilmek için. Şimdi ben bu aşamadayken işlemesini yapacağım. İşlemeyi yaptıktan sonra üst kısmını örmeye devam edeceğim. Arkasından dediğim gibi yine büzgüsünü vesairesini, artılarını yapılacak, sapı yapılacak vesaire, daha aşamaları devam ediyor. Şimdi burada her zaman için koymaya başlarken şöyle yan taraftan başlıyoruz. Yan taraftan, çünkü eğer ki bir ayarlama yapacaksak çantanın yanına denk gelsin istiyoruz. Şimdi hemen şöyle turuncu dediğimiz, yani aslında kiremit rengimizle başlayalım. Tepeden başlıyorum. Şunu tamamlamamışım. Onu da bilerek bırakmıştım son kez tekrar göstereyim diye. Sonuncuyu yaptıktan sonra şöyle bir şuradaki ilk sık iğnenin tepesini bir açtım. Arkadan giriyordum ve sonrasında ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum. Bu şekilde çektim. Sonra bu çektiğim ipin devamı, bakın şöyle. Şuradan giriyorum. İpi takıyorum ve sonra bunu güzelce sıkıştırıyorum. Çıkarttım. Bu şekilde bir üst sıraya çıkmış oldum. Bunu şimdi bırakalım, uzatalım ve biz turuncu ipimizle devam edelim. Şimdi üstten başlayacağım. Şöyle çektim ipimi. Bir sıra hemen sola doğru gidiyorum. Bir sıra sola gittim. Şimdi başlıyorum aşağıya doğru ilmek kaydırmaya. Alttan ipimi veriyorum. İlmek kaydırıyorum. Şöyle yaparsam sanki. İlmek kaydırma tabi kucağınızda çok daha rahat bir şekilde gidecek. Bakın bu şekilde aşağıya doğru önce ilmek kaydırmalarımı yaptım. Şimdi bir sıra biraz daha inelim.
Şimdi bir sıra sola, yan tarafa doğru ilmek kaydırıyorum. Tekrardan yukarı çapraza gidiyorum. Çapraza tekrardan ilmek kaydırmayla devam ediyorum. Tekrardan bir bitti bakın. Bir tane sola gittim. Şimdi çapraz aşağıya devam ediyorum. Yani çaprazda aşağıya ya da çaprazda yukarıya şeklinde bir zikzak oluşturuyoruz burada. Ama bir tane yana gittiğimiz için şu şekilde sonunda şöyle bir zikzaktan ziyade dalga meydana gelmiş oluyor. Yine bakın en sona geldim. Bir tane sol tarafa gittim. Şimdi çapraza yukarıya doğru devam ediyorum. Yöntem bu. Şimdi burada size şunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde ilerleyin. Şimdi ben de öyle yapacağım. Bazen tam denk geliyor. Bazen böyle birkaç göz farklılıklar olabiliyor. Şöyle arkada şuralara falan geldiğinizde yani yaklaştığınızda bir sayın, bir hesaplayın. Eğer ki uyumama durumu olursa o durumlarda şu sola gidişlerimizde mesela bir değil iki tane sola gidiverirsiniz. Hani o şekilde artık kaç tane de tolere edebilecekseniz bunu bu şekilde uyarlamalar yapabilirsiniz. Unutmayın ne dedik? 5 sıra var burada sık iğne. 5 sıranın şu en üstünü ve en altını bırakıyoruz. Şu arasına 3 sıralık sık iğneye bu şekilde dalgayı dolaşıp geliyorum. Dediğim gibi eğer bir uyarlama yapmam gerekirse zaten orayı size tekrardan göstereceğim. Evet bakın geldik sıra sonuna. Yani nasıl ayarlasam herhalde bu kadar tutturamazdım. Tam tamına geldi. Hiçbir şekilde uyarlama yapmak zorunda kalmadım. Gördüğünüz gibi en sonuncusunu yapmıyordum. Boş iğnemi taktım. Artık ipimi kestim. Şu şekilde elimle yapıyordum ilmek kaydırmayı. Bakın geçirdim. Şimdi ipin çıktığı yer yani şu ilmeğin göbeğinden arkaya geçiyorum ve bu şekilde hiç nerede başlayıp bittiği belli olmayan düzgün bir ilmek kaydırma ile tamamlamış olduk. Şimdi bunun aynısını ama tam tersini yani istikamet olarak tam tersini yeşille yapacağız. Artık dediğim gibi nereden başladığımızın bir önemi yok. Çünkü üst taraf hazır olduğu için burada istediğim yerden başlayabilirim. Daha şöyle yapalım. Daha kolay. Ortadan bir yerden başlayayım ki görmeniz çantada daha kolay olsun. Bakın üstte ne varsa hemen onun altına şuradan başladım. Hemen yanındakine girdim. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Çapraza yukarıya. Şu arkadaki ipin fazlalığı. Evet, yukarıya doğru çıktık. Şimdi ne yapıyorum? Yine bir tane sol tarafa kaydım. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Her şey aynı görüyorsunuz. Sadece burada aşağı yaptıysam burada yukarı yapıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırmama devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bunu da bitireceğim. Aynı yöntemle kapatacağım ve artık işleme kısmım bitmiş olacak. Üst kısmını örmeye başlayacağız. Evet, işleme kısmını bitirdim. Şimdi delik kısmına geçiyoruz. Büzgünün takılacağı yere. En son hatırlarsanız sıkıştırmıştık. Şimdi bir tane daha zincir çektim ve hemen yanına bakın ipimi artıyorum. Hemen yanına bir çakma trabzan yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüsüne giriyorum
ve çakma trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde yanına bir tane daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Aralarda 2 zincir, zincirlerimin arası haliyle karşısına denk gelen 2 tane sık iğnemi boş bırakıyorum. Hemen üçüncüsüne giriyorum ve yine çakma trabzanımı buraya yapıyorum. Zincirlerinizi çok gevşek almamaya çalışın. Yani şu kısımda bir marullanma, açılma olmasın. Hep 2-2 şeklinde gideceğiz. 2 çakma trabzan, 2 zincir. Deliklerimizi koyalım. Gelelim. Artık bundan sonra ağız kısmına kadar göstereceğim bir durum yok. Bunu yaptıktan sonra haliyle üst kısma 3 sıra daha ne yapacağız? Belki 4 sıra, belki 3 sıra ihtiyaca göre zaten onu söylerim size. Tekrardan bunun üzerine sık iğne ile devam edeceğiz. Burada şunu yapacaksınız yalnız. Şimdi bakın, bu bir çakma sık iğne olduğu için bunun tepesine batmak birazcık sıkıntı oluyor. Battığınızda da şurada şöyle şurada bir delik oluşuyor. Onun yerine şunu yapabilirsiniz. 3 tane boşluklara batın. Sadece bir tane şu trabzanın tepesine batın. Bunun tepesine batmayın. İşiniz kolay olsun. 3 araya batın. Bir tane buna batın. Böylece yine 4'ü yakalamış olursunuz. Bu şekilde üstüne bir 3 sıra daha sık iğne dolaşalım ve ağız kısmını hep birlikte bitirelim. Evet, şimdi geldik artık, bakın 3 sıramı da yaptım. Ne yapıyoruz? Şimdi ters sık iğne yöntemine geçiyoruz. Uzatıyorum, bakın üst sıraya çıktım. Sıkıştırmadım, uzattım direkt. Hemen bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine girdim. Çektim. Şimdi ikisini bir çıkarttım. Bakın yine uzatıyorum. Bunu atladım. Yanındakine giriyorum. Çıkarttım. Pardon, tel çekti. Çıkarttım. Uzattım. Çektim. Evet. Uzattım. Bir atladım. Battım. Çıkarttım. Çektim. Uzattım. Bir atladım. Battım. Çıkarttım. Çektim. Bu şekilde ağız kısmını da tamamlıyoruz. Daha sonra nereye geçeceğiz? Sap kısmına geçeceğiz. Dolaşıp geliyorum. Ağzını nasıl bitireceğim onu göstereceğim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Bakın, ilk başlangıç ipin çıktığı yer burasıydı. İpin çıktığı yeri de en son yaptım ve çıkarttım. Şimdi artık iğneye geçiyorum. Şöyle bunu arkaya gelecek bu. Şu şekilde bir sonraki başladığı yere girdim. Yani bunu şu şekilde arkaya geçirmiş oldum böylece. Şöyle. Sonra şöyle geri geliyorum. Bu sayede artık ağzını bitirmiş ve arkaya gelmiş bulunmaktayım. Buradan sonrasında her zamanki gibi, pardon kameraya çarptım. Her zamanki gibi içeriden ne yapacağız? Yataydan ilerleyeceğiz. Şöyle aşağıya ineyim. Sık iğnelerin içine çektim onu ve artık bu noktadan sonra şöyle yatay sıradan ipimi sık iğnelerin arasında yok edeceğim. Bu çantayı illa torba şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. İnanın çok güzel bir boyda oldu. Tam 40 santim eni, 30 santim dediğimiz gibi boyu var. Şöyle göstereyim. Bakın. Yani şu delikleri hiç koymadığınızı düşünün. Şu şekilde kaldıralım.
Şu delikleri hiç koymadığınızı düşünün. Normal zaten bir kol çantası da yapabilirsiniz. Normal sap takıp, ama dediğim gibi eğer torba çanta şeklinde yapacaksanız da bu delikleri koyacağız. Artık çantamızla ilgili kısmı bitirdik. Gerçekten çok hem tok hem şık bir model oldu. Ben şöyle bir elimle katladım, katlanmış haline de şöyle bir baktım. Gerçekten güzel oldu. Şimdi buradan sonra artık büzgüsünü yapacağız ve sapını yapacağız. İlk olarak hemen büzgüsüne başlayalım. Büzgüsünü tamamladıktan sonra da sapını örerek devam edeceğiz. Evet, ipimizi 2 tane ip aldım. 2 katlı yapacağım. Şöyle bir boşluk bırakıyorum ağzına püsküllerimi takmak için. İkisini birden öncelikle zincirle birleştiriyorum. Şu şekilde ağız kısmını birleştirdim. Şimdi buradan sonraki kısımda artık iplerimi ayırıyorum. İpimin bir tanesini elime alacağım. Şu şekilde. Diğeriyle de şu şekilde alttan getiriyorum. Klasik standart büzgülerde kullandığımız yöntemimiz. Şöyle geçiriyorum. Çekiyorum. Geçirdim. Çektim. Geçirdim. Çektim. Bir tanesini alttan ip doluyorum. Diğerini normal. Bakın bu ip parmağımda takılı. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde ne kadar öreceğim? Demiştim çantamın eni 40 santim diye. 40 santim ön, 40 santim arka dersek yani çevre uzunluğu 80 santim oluyor. Bir 10 santim de fazladan örüyorum. Yani toplamda 90 santimlik bir bu şekilde büzgü öreceğim. 90 santim örelim, gelelim, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik sap kısmına. Bu sefer farklı bir sap çalışacağım. Şimdi başlangıcında dikmek için şöyle yaklaşık bir 30 santim kadar bir boşluk bırakıyorum. Sapımızı bu sefer yukarı doğru gitmeyeceğiz. Yatay olarak çalışacağız. Şimdi bunun için nasıl ayarlayacağız santimini derseniz, ben kendi sık iğnelerimi saydım. Mesela benim 28 tane sık iğnem 14 santime karşılık geliyor. Şimdi o zaman buna göre bir hesap yaptığımda ben 70 santimlik bir sap yapmak istiyorsam 140 tane ne yapmam lazım? Sık iğne yapmam gerekiyor. Şimdi bunun için haliyle 140 tane zincir çekeceğim. Ben bu sapı yapmak için. Siz de sayın isterseniz, yani ölçün bakalım sık iğnelerinizi, mesela tabanda sık iğnenizi yapmıştınız zaten. O tabandaki sık iğnelerinizi sayın. Siz de hesaplayın. Sık iğneleriniz kaç santime denk geliyor. Ona göre hesaplama yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim her iki sık iğnem 1 santime karşılık gelmiş. O yüzden 140 tane zincir çekip geleceğim sapımızı örmeye başlamak için. Bu sapımızda ağız kısmındaki işlemenin aynısını kullanacağım. Yani sapta da aynı işlemeyi yapacağım. O yüzden hep bir düz görüntü olsun istiyorum çantamda. Şimdi düşündüm. Evet, düz gitmek için diklemesine de gitme yöntemi var. Ama o çok uğraştıracak, çok uzun sürecek. Onun yerine daha kolay yöntem burada yandan yapma. Hemen 140 tane zincirimi çekeyim. Daha sonra sık iğnelerimizle devam edelim. Evet, 140 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane de yükseklik için çekiyorum. Üste gitmek için. Yani toplamda 141 tane olmuş oldu. Şimdi burada sürekli bu kadar zincir arkasına döndürüp batarak gitmek birazcık zor olacak. Ben bunda sapın kenarını daha sonra ters sık iğne ile dolaşacağım için zaten o kenar görüntüsünü toparlayacak. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Direkt ne yapıyorum? İkinci zincirin içinden batmaya
direkt başlıyorum. Bu şekilde toplamda 140 tane sık iğne yapmış olacağım. Bu çantamızın kenarı için, sapı için 140 tane sık iğnemi yapıp bitireceğim ve baştan tekrar başlayacağım. O aşamaya geldiğimde tekrardan göstereceğim size. Şimdi bu her zincirin içine bir tane olacak şekilde 140 tane sık iğnemizi yapalım ve gelelim. Şimdi geldik sıra sonuna. Burada size, ya ben şu an o yöntemi kullanmayacağım ama size çok güzel de bir püf noktası vermek istiyorum. Biliyorsunuz böyle çantalarımız var. Ortasında pencere, sapın alt kısmında şöyle penceresi olan. Haliyle bunun buraya kadar sık iğneyi örüyoruz ama sonrasında git gel git gel yaptığımız için alttaki örnekle üstteki örnek birbirinden farklı oluyor. O çantalarda da bu söyleyeceğim yöntem sayesinde hep düzden örgü örebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz göstereyim. Şu ilmeğimizi uzatıyoruz. Bakın. Ama ben bunu yapmayacağım şimdi. Çünkü bu kadar uzun bir şeyde içinden ip geçirmem çok mantıklı değil. Gerek yok yani, zaten çok sıra örmeyeceğiz. Bakın bu şekilde yumağı içinden geçirdim. Şöyle bakın şu şekilde sıkıştırıyorum. Sonra bu ipi de bu şekilde sıkıştırıyorum. Bu ipi sık iğnem boyunca uzatıyorum ve şöyle getirip en başından tekrar başlıyorum. Bu ipi de içinden yürütüyorum. Bu şekilde ip koparmadan gidebiliyorsunuz. Ama ben ip koparacağım. Çünkü çok uzun bir sapta ilerliyoruz şu anda. O yüzden şu şekilde ipimi bakın bu şekilde yine aynı yöntemle sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra ipimi şöyle kesiyorum. Baştan tekrar başlayacağım. Sona geldiğimde örerken bu ipi zaten içinden tekrardan yürüteceğim. Yani her seferinde sıfırdan başlıyoruz. Geldim hemen sıra başına. Tekrardan. Şu ilk sık iğnemizin tepesi. Girdim buraya. Şöyle çıkarttım. Ve sıkılaştırdım. Hemen normal yanındakinden. Bakın bu ipi de içinde ne yapıyorum? Yürüterek götürüyorum. Böylece hem başında hem sonunda hiçbir şekilde, ay pardon çok özür diliyorum. Görüntüden çıkmışım. Bu şekilde içinden yürüterek hiç başta ve sonda ip pisliği oluşturmuyorum. İpi zaten içinde, hani iğneyle yapacağıma bu şekilde içinde gizleyerek götürüyorum. Şimdi bu sapın nasıl bir aynı zamanda kullanışlılığı olacak? Bu sap hiçbir şekilde esnemez. Çünkü örgü boyuna esner her zaman için. Bunun boyu sapın eni olacağı için haliyle hiçbir şekilde esneme yapmayacak bu yöntemle. En son bunları da içine sakladım. Bakın. Bu şekilde yine yüzden şöyle devam ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar her sık iğnenin üstüne bir sık iğne öreceğim. Sıranın sonuna geldiğimde biraz önceki yöntemle dediğim gibi bu ipi de içinden yürüteceğim burada. Aynı yöntemle tekrar bitireceğim. Tekrar başa döneceğim. Bu şekilde 5 sıra örüp geliyoruz. Zaten birinci sırayı örmüştük. 4 sıra daha örelim ve ondan sonra çantamızın hem işleme hem kenar detaylarıyla devam edeceğiz sapımızın. Evet, şimdi geldik 5 sıra ördük. Artık buradan sonra ters sık iğne yöntemiyle geri döneceğiz. Bir tane şöyle sıkıştırıyorum. Sonrasında uzattım. Bir tane atlıyorum. Geriye giriyorum. Aynı çantamızın ağzında yaptığımızın aynısını yapıyoruz burada da. Uzattım. Bir tane atladım. Uzattım. Bir tane atladım. Uzattım. Yine bir tane atlıyorum. Bu şekilde
Sıra sonuna kadar gideceğiz. Daha sonra ipi kesmek istemiyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Yani şu kısma geldiğimde bakın şurada da aynı şekilde buraya da geçeceğim aynı yöntemle. Sonra buradan karşısından devam edeceğim. Yine birer tane atlayarak aynen şu noktaya gelene kadar örüyorum. Daha sonrasında artık işleme kısmına geçeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere sapımız hazır. Şimdi ne yaptık hatırlayalım. Ters sık iğne ile başlamıştım. Tam şuradan başlamıştım. Ters sık iğne ile gittim. Tam şu kenara geldiğimde sonuçta bunu buraya sık iğne ile devam edemem. Haliyle ne yaptım? Şuradan arkadan ilmek kaydırmayla ilerledim. İpi buraya geçirdim. Sonra ters sık iğne ile başına kadar geldim. Aynı şekilde ilmek kaydırmayla arkadan dolaştım, bitirdim. Bu şekilde tam 73 santimlik bir sapım oldu. Bakın şunu da söyleyeyim. İlk sırayı yaptığınızda, yani ilk 140 zinciri çektiniz. Sonra birinci sırayı ördüğünüzde, ölçtüğünüzde emin olun yaklaşık 80 santim falan gelir. Yani çünkü ilk daha esnektir. Sonra üst sıraları ördükçe esnekliği biraz azalır. Sonrasında iyice ters sık iğne ile kenarını dolaştığınızda da tamamen artık esneklik ortadan kalkar. Dediğim gibi 73 santimlik bir sapım olmuş oldu bu yöntemle. Şimdi ne yapıyorum? Daha aynı ağzında yaptığım işlemeyi bu sefer ağız kısmına yapacağım. Hemen ipimi alıyorum. Turuncuyla başlayacağım. Yine 5 tane yapmıştık hatırlarsanız. En alttakini en üsttekini bırakacağım. Aradakilerden ilerleyeceğim. Hemen ilkinden başlıyorum şöyle. Şu şekilde gidelim. Hemen yana geçtim bir tane. Şöyle ilmek kaydırdım. Şöyle sıkıştıralım. Evet. Şimdi yukarı doğru gidiyorum. Aynı ağız kısmında ne yaptıysam aynısını yapacağım. Bakın. Şöyle çaprazda ilerliyorum. Sonuncuya geldim. Şimdi ne yapıyorduk? Bir sıra yana kaydım. Tekrardan aşağı çapraza geçiyorum. Aşağı çaprazda biraz daha ne demiştik? Uzun oluyordu ilmek kaydırmalarımız. Bu çaprazda yol biraz daha uzun. Evet, bu şekilde geçtim. Sonra yine artık bir tane sola kaydım. Bu sefer yukarı çapraza gidiyoruz. Bu şekilde. Aynı ağız kısmında yaptığımızın aynısını yapmaya devam edeceğiz. Şimdi sonuna kadar gelelim. Aynı şekilde yeşilini yapacağız karşısına. Onu da yapalım, bitirelim. Artık bir tek püsküllerimiz kaldı. Onun dışındaki bütün aparatlarımızı hazırlamış olduk. Pardon, bir tane de neyimiz kaldı? Şu ipleri sıkıştırma aparatımız kaldı. Bir de onu yapacağız. Sonrasında astarını takıp çantamızın son halini vereceğiz. Hemen sıra sonuna kadar dolaşıyorum ve aynı şekilde yeşili de, hatta onu da direkt şurada göstereyim üstünde. Direkt yeşille de başlayalım. Tam bunun karşı istikametinde yeşil ipimi aldım. Hemen bir sola, yan tarafa ilmek kaydırmasıyla başlıyorum. Sonra artık hep çapraza aşağıya doğru ineceğim. Şöyle çevireyim. Daha yönet olsun. Uzattım ilmeğimi. Çapraza şu şekilde. Sonra bir çapraz daha indim.
Bu şekilde yeşili de koyduk. Hemen aynı şekilde nereye geçiyorum? Yan tarafa, sola geçtim. Tekrardan yukarı doğru ilerlemeye devam edeceğim. Bu şekilde alttakinin yani turuncunun tam tersini yapıyoruz. Turuncunun tam tersini yeşille dolaşacağız. Böylece sapımızı da aynı ağızdaki işlemeyle yapıp birbirini tamamlamasını sağlayacağız görüntü olarak. Çok güzel olacak. Hemen sıra sonuna kadar bitiriyorum. Daha sonra büzgüsü için şöyle söyleyeyim. Bir 6 yani şu sık iğneden 6 zincir çekeceğiz. 6 zincir çektikten sonra 12 sıra öreceğiz. 12 sıra git gel git gel git gel şeklinde 12 sırayı tamamlayacağız. Onu da örelim. Artık onda da gösterecek bir şeyimiz yok yani. Dediğim gibi 6 sık iğne olacak. Yani 7 zincirle başlıyoruz. 6 sık iğne olacak tabanda. Sonrasında dediğim gibi 12 sıra örüyoruz. Onu da hazırlıyoruz. Püsküllerimizi de hazırlıyoruz. Püskül yapımına yine bakmak isterseniz açıklamalar bölümüne eklerim. Oradan püskülü de yapacağız. Artık finalde dediğim gibi astarı da bittikten sonra hepsini birleştirme aşamasıyla devam edeceğiz. Evet, çantamızı hazırladık, bitirdik. Yani gerçekten inanılmaz güzel oldu. Sapı da görüyorsunuz, aynı ağızdaki desenin aynısını yaptığımız için tam böyle birbirini tamamlamış oldu. Şimdi sapını şu şekilde 1-2 sıra olacak şekilde şöyle tutturdum iç kısmından. Bu iyice sağlamlaştı. Çünkü direkt ucundan tuttuğumuz zaman kopma yaşanabilir. O yüzden hem şu en son sıradan hem de onun altındaki sıradan güzelce tutturdum. Dediğim gibi her aşaması bitti. Nereye geldik? Şimdi büzgüsünü takacağız. Şu şekilde hatırlarsanız demiştim. Görüyorsunuz, püsküllerini de hazırladım. Bunları takacağız ve büzgü aparatını da sabitledik mi çantamız tamamen bitmiş olacak artık. Bu modelde gerçekten örnekler, bu torba modellerde ağız kısmını da böyle işleme falanla böyle bir değişik bir hava kattığımız zaman çok şık oluyor. Yine taş gibi bir çanta oldu. Bakın astarını da hazırladım. Astarını dak kumaşla yaptım. Toprak rengi diye geçiyor bu renk. Şu şekilde göstereyim. Yine her zamanki gibi bakın gizli dikiş tekniğimizle çalıştık. Bu gizli dikiş tekniğimiz sayesinde ağız kısmı tertemiz. Görüyorsunuz, hiçbir iz yok. Astarlamanın videosunu yine linkin açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Bakın cebimizi çift kat çalıştık. Bu sayede tertemiz bir görüntüsü olmuş oluyor. Yine çok kullanışlı 2 tane büyük cebi var. Bakın tam tamına görüyor musunuz? Yani boyu, posu, astarımızı bu şekilde çalışırsak, yani hiçbir şekilde potluk vesaire olmazsa çantamızın formu da bozulmaz. Yani astarı çantaya göre gereğinden büyük yaparsak haliyle içine koyduğumuzda eşyaların ağırlığıyla sarkma yapar. Ama astar tam tamına olursa kumaş sarkmayacağı için tabanınızın da göçmesini engeller. Bakın ne kadar kalıp gibi bir taban. Tekrar söylüyorum, herhangi bir şekilde keçe, işte kanvas vesaire hiçbir şey koymuyorum. Dediğim yöntemle ördüğünüzde, güzelce ütülediğinizde böyle taş gibi tabanlarınız olur. Hiçbir sıkıntı da yaşamazsınız. Şimdi hemen çantamızın formunu vereceğiz. Çantamızın o formunu verdikten sonra da büzgülerimizi takarak başlayacağız. Bakın çantanın orta noktalarını belirledim. Yani bu benim şuradan büzgümün çıkması gerekiyor. Şimdi şu çantalarımızı nasıl yapıyorduk? Önde bir pile oluşturacaktık hatırlarsanız. Şu öncelikle pileyi bir oluşturuyorum. Çantamın ön kısmında ve arka kısmına aynı şekilde olacak şekilde şu pileyi oluşturuyorum. Yani şöyle bir görüntü oluşacak. Daha sonrasında ne demiştik? Hemen buradan karşıya doğru bir cisim takacağım. Yani bu bir kalem olabilir, bu bir tığ olabilir, fark etmez. Tabii ben yanıma almamışım, hemen alıp geliyorum. Bakın şu şekilde bir kalemi
koydum yer belirleyici olarak. Şimdi direkt bu büzgümüzü takacağım. Zaten bir tarafını taktığımız zaman biliyorsunuz diğer taraf simetrik olduğu için onu takip etmiş olacağım bu sayede. Hemen şu kalemin çıktığı, bakın bu yöntem çok güzel. Gerçekten bu şekilde tam istediğiniz pile formunu verebiliyorsunuz. Şimdi bunu yavaş yavaş çıkartacağım. Bunu çıkartırken onun yerine büzgü ipimi takacağım. Takıyoruz. Az kaldı artık. Çantalarınızın pilelemesine gerçekten önem verin. Çünkü bütün o görüntünün güzelliğini o veriyor. Yani böyle rastgele taktığımız zaman olmaz. Şu şekilde burayı hazırladık. Şimdi zaten ne demiştik? Bunun simetriği de diğer tarafta olacağına göre aynı şekilde diğer tarafa da geçeceğim. Şimdi bakıyorum, şöyle baktığımda şunlar dışarıda kalacak. Şu içeride kalacak. Sonrasında şu dışarıda kalacaksa o zaman benim şöyle şuradan girmem gerekiyor. Girdim. 2 tane dışarıda kalacak. Bir tane içeride kalacak. Sonrasında bunun tam karşısından çıkıyorum. Aynı şekilde bakın çıktım. Bir tanesi içeride. 2 tanesi dışarıda. Şimdi bakalım ne oldu. Şimdi artık şöyle bir tane girip çıkıyorum. Aynı şekilde bunda da bir tane girip aynı yerden çıkıyorum. Bakın son derece düzgün pilemizi yapmış olduk. Görüyorsunuz. Çantamız tam istediğimiz forma ulaştı. Şimdi ne yapıyordum? Bu şekilde hatırlarsanız bir aparat hazırlamıştım. Bunu hemen şu şekilde geçiriyorum. Bunu dikeceğim. Şimdi bunu dikerken ne demiştik? Hem bunu karşı taraftaki ucuyla birleştireceğim hem de aynı zamanda arkayla birleştireceğim. Bu sayede bir şöyle sıkıştırma aparatı hazırlamış olacağız. Çok az aşamamız kaldı artık. Bunu da yaptık mı püsküllerin takımı kalıyor. Püskülleri de takarsak artık çantamız kullanmaya hazır. Şöyle kameramızı biraz indirelim artık. Yine hava kapalı bugün. Işığı elimden geldiğince çift ışıkla çalışmaya çalışıyorum. Şöyle bakalım bir tam karşı. Diğer ucundan da geçirip karşıdan şu şekilde çıktım. Hemen şu aradan giriyorum. Tekrardan şurayı sıkıştırmak istiyorum. Çünkü yine aynı şekilde şu ağız kısmının şöyle sıkı olmasını istiyorum. Şimdi bir alttan çıkıyorum. Çıktım. Bunun altından giriyorum. Bakın şöyle. Bunun üstünden giriyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Hemen bir alttan çıktım. Bunun bir altındaki ilmekten
bunun üstünden arkaya geçiyorum. Bu şekilde şimdi aşağıya kadar dikip geleceğim. Büzgümüzü bitirmiş olacağız bu şekilde. Daha sonra püskül takımını yapacağız. Evet, bakın diktim, bitirdim. Şimdi yine yatayda sık iğnelerimin içinden şu şekilde ipimi geçiriyorum ve artık evet, bir şeyi düşürdüm. Boncuğum düştü galiba. Bu şekilde görüyorsunuz, büzgümüzü hazırlamış olduk. Yani şu şekilde bağlamasak bile bununla ne yapabileceğiz? Sıkıştırabileceğiz aparatımızı. Şimdi artık sıra geldi nereye? Dediğim gibi püsküllerini takmaya. Püsküllerini takarken şöyle göstereyim. Şunun şu ağzında bir topuz oluşmuş. Ne yapıyoruz? İlk önce boncuğumuzu bir takıyoruz buraya. Boncuğumuzu taktık. Sonrasında şu püskülümüzün tepesini geçici olarak herhangi bir iple bağlamıştık. Artık buna ihtiyacım yok. Bunu kestim. İğnemi yine bu sefer ipim 2 kat. 2 kat ipe geçiriyorum. Biraz kalkalım artık havaya. Şu şekilde. Şimdi buradan ortadan şöyle geçtim. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir ipi burada doluyorum. Sonra iğneyle bunun içinden geçiyorum ama nereye doğru? Yukarı doğru geçiyorum. Şöyle bir 2 kat olunca şunu bir çıkartalım. Güzelce bir sıkıştırıyorum bunu. Sonra yukarı doğru çıkıyorum. Boncuğun içinden bir yukarı çıktım şu şekilde. Şöyle bir herhangi bir yerinden örgünün geçiyorum. Şurada tekrardan bir düğüm yapacağım. İğneyle içinden şöyle geçtim. Bu sefer yalnız aşağıya doğru ipimi geçiriyorum. Aşağıya ineceksem düğümü aşağıya doğru, eğer yukarı çıkacaksam yukarı doğru yapıyorum. Evet, sonrasında tekrardan bunun içinden geçip artık burada kesiyorum. Zaten hem burada düğüm yaptık hem burada düğüm yaptık. Herhangi bir şekilde artık çıkma şansımız yok. Bakın bu şekilde takmış olduk püskülümüzü. Şimdi ben alt tarafını kesmemiştim. Bunu keseceğim. Diğer püskülü de takacağım. Artık bitmiş haliyle çantamızın finalde buluşacağız. Evet, çantamızı tamamlamış olduk. Gördüğünüz üzere ilk başta örneğin kurulumunu vermiştim. Ağız kısmının işlemelerini ve şu görmüş olduğunuz sap kısmının yapımını diğer çantamın videosuyla sizin için aynı videoda bulmanız açısından birleştirdim. Yani normalde açıklamalar kısmına linkini koyacaktım ama sonra dedim ki aynı video içinde birleştireyim, işiniz daha kolay olsun. Gördüğünüz gibi o kadar tatlı oldu ki, o kadar güzel oldu ki daha önceki çalıştığım çantalara göre bir tık daha dar bir çanta çalıştık ama yine de görüyorsunuz aynı katlamayı, aynı formu kazandırabildik. Hemen ölçülerini söylemek istiyorum size. Şimdi ben birazcık alt kısmı şöyle göstereyim size, bakın. Tam 25 santim ördüğüm için şu ağız kısmını, burada da bir 5 santimimiz var ya. Normalde daha geniş yaptığım çantalarda bu kısmı dediğim gibi bu şekilde 5 santim olarak yapıyordum. Pardon, 5 santim değil, bir sıra daha fazla yapıyordum. 5,5 gibi falan oluyordu. Ama çantamız baktım çok fazla uzayacak. O yüzden bu sefer işleme kısmını yaparken şöyle göstereyim. Bakın buraya 4 tane yaptım ben. 4 tane yapıp işlemeyi daha küçük tuttum. Size tavsiyem, aynı ölçülerle örecekseniz bir başak
daha az yapmak. Yani kaç santimde bırakmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Hemen onu da göstereyim. 23 santimde bırakın. Şu ağız kısmını videodaki gibi yine beşli yapın. Şu örneğimiz aynı sapımızdakinden olsun. Bakın bu 5 tanenin arasına yapılmış olduğu için çok daha, bakın aralıkları daha belirgin. Bunu 3 değil de ikili sıraya yaptığım için biraz uzatmak zorunda kaldım. En azından belli olsun diye, bakın şu şekilde. Dediğim gibi ben biraz fazla örmüşüm. Sökesim gelmedi son sırayı. O yüzden oldu böyle ama size şimdiden söylemiş olayım. 23 santim burayı örün ve sonrasında 5 sık iğne buraya delik, 3 sık iğne buraya. Bu şekilde videoda aynen izlediğiniz gibi yapın. Bu ölçüyle yapacaksanız tavsiyem bu. Bakın yine aynı şekilde büzgümüzü, büzgü aparatımızı, püsküllerimizi, bakın dolu dolu bir püskül yapıyorum yaptığım zaman. Dolu dolu, yani şöyle gerçekten bir püskül gibi. Ne olur bunun az tutmayın. Çok cılız kalıyor. Çantanızı basitleştiriyor. Ona dikkat edin. Hemen detaylarını da göstermek istiyorum. Sap detayını zaten gösterdim. Bakın videoda izlediğinizin aynısını yaptım. Aynı ölçüyle başladım. Aynı boyda yaptım. Her şey aynı. Açalım. İçine bakalım. Yine dak kumaş çalıştım. Bu çantanın astarında. Astarlamayı nasıl yaptığımı, astar nasıl çalıştığımı yine açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın her zamanki gibi şöyle gizli dikiş tekniğiyle diktim. Ağızda herhangi bir şekilde dikiş belirtisi yok. İçinde görüyorsunuz yine çiftli cebimiz var. Şöyle göstereyim, bakın her yerine. Büzgünün, şu büzgü takacağımız deliklerin hemen altından yapıyorum. Yine ışık birazcık sıkıntı. Şöyle göstersem daha rahat olacak sanki. Görüyorsunuz içi oldukça yine geniş, büyük, kocaman bir çantamız yine oldu her zamanki gibi. Tekrar söylüyorum, bakın doğru büzme yerlerini yaptığınızda, sıktığınızda çantanız tam tamına yine aynı o güzel formu alacak. Bunu da sıkı yapmaya çalışıyoruz demiştik hatırlarsanız, çözülmesin, geri boşalmasın diye. Önce bir düğüm attım, sonra klasik kurdelemi yaptım ve bakın gerçekten çok tatlı oldu. Yani bu örneği uzun zamandır bu çantaya çok yakıştırıyordum, yapmak istiyordum. Sonunda fırsatım oldu. Yine her zamanki gibi son derece şık, kullanışlı, renkleriyle her şeyle gidebilecek tonda bir çantamız oldu. Sahibine mutluluk götürsün diyorum. Güzel günlerde kullansın. Buraya kadar sabırla beni izlediğiniz için, benimle çantalarımı ördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda, bir başka çantada görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.